kişiye kendini değersiz veya yetersiz hissettiği sınırını aşması durumu. Kişinin, çocuğun, gencin psikolojik ya da duygusal olarak kendini herhangi bir şekilde kötü hissetmesine sebep olan bir ebeveyn tavrına şahitlik ettiğinizde orada devreye girmelisiniz. Çünkü unutmayın, sadece zulmeden değil, zulme sessiz kalan da zulmün bir parçasıdır. Unutmayın ki çocuğunuzun kaderi sizin seçiminiz olmak zorunda değil. Bir takım olarak hareket ettiğimiz ebeveynlik yolculuğunda partnerimizin yaşadığı bazı zorlukların, bazı iletişim problemlerinin çoğu zaman çocukları da etkilediğini biliriz. Peki hangi durumlarda partnerimizin yaptığı hataları, çocuğumuza etki eden yanlış tutumları müdahale ederek çözmeliyiz? Hangi durumlarda sessiz kalmalı? Hangi durumlarda sesimizi çıkartmalı? Hangi durumlarda dur deyip sistemi yeniden kurmalıyız? Pek çok anne ya da baba diğer takım arkadaşının, diğer ebeveynin yaşattığı zorlukları yönetirken, yönlendirirken oldukça zorlanıyor. Bu terapide pek çok kez karşımıza çıkan sorunlardan biriyken sadece şunu söylemek bile oldukça kıymetli. Eğer gönlünüz size çocuğunuzun o noktada zorlandığını, baş edebileceğinin üstünde bir yükle karşı karşıya olduğunu söylüyorsa orası sizin sınırınız içindedir. Diğer ebeveyn tabii ki ötekinin polisliğini yapmamalıdır. Her söyleme, her söze karışmak, bütün ilişkiyi yönetmek ve yönlendirmek adeta sizin üzerinizden dönen bir anne çocuk ya da baba çocuk ilişkisi yaratmak değil kastım. Ama hakaret, eleştirinin kişiye kendini değersiz veya yetersiz hissettiği sınırını aşması durumu. Kişinin, çocuğun, gencin psikolojik ya da duygusal olarak kendini herhangi bir şekilde kötü hissetmesine sebep olan bir ebeveyn tavrına şahitlik ettiğinizde orada devreye girmelisiniz. Çünkü unutmayın, sadece zulmeden değil, zulme sessiz kalan da zulmün bir parçasıdır. Çocuğun, gencin o noktada şunu duymasını aslında önemsiyoruz. Bana yapılan şey yanlış. Bunu annem ya da babam, her kimse o en azından diğer kişinin yaptığına karşı gelerek devam ettirmiyor, sürdürmüyor. Beni destekliyor, beni koruyor, korunuyorum ve dolayısıyla güvendeyim. Sistemde hem anne hem baba tarafından istismara uğrayan, duygusal olarak ya da fiziksel olarak şiddete maruz kalan çocukların toparlaması çok daha zordur. Dolayısıyla eğer siz o kaynak ebeveynseniz, psikolojik olarak daha sağlıklı, daha doğru gözlem yapan, daha sağlıklı ve yumuşak bir iletişime sahip olan kişiyseniz, diyelim ki babası ya da annesi. Bunu yapan kişinin neden yaptığı ile ilgili sizin bir fikriniz olabilir. Fakat çocuk bunu hem bilmek zorunda değildir, hem de bu yaşadığı şeyi değiştirmez, azaltmaz ve iyileştirmez. Dolayısıyla o ebeveyni korumak, savunmak, o böyle davranıyor çünkü şu yüzden demek, aslında o durumu meşrulaştırmak olabilir. Bunun yerine ben senin yanındayım. Sana bunu yapmasını engellemek için elimden geleni yapacağım. Bu konuda beraberce destek almamız gerekiyorsa, bu konuda ona İlişkinin devamı için bunu koşul sunacağım diyerek çocuğun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını annesinden ya da babasından duyması oldukça kıymetli. Eğer partnerinizin bir kişilik patolojisi ya da başka bir psikolojik zorluğu varsa bu davranışlarına, şiddetine, hakaretlerine ya da duygusal uzaklığına sebep olan, tabii ki ona önce el uzatmak, iyileşip iyileşemeyeceğine bakması için yardımcı olmak. Ama her şeyden önce bunu fark ettiğini bilmek ve değişmek istediğini anlamak kıymetli. Eğer değişmek istiyorsa, yaptıklarının hatalarının farkındaysa ve bir sürece giriyorsa ona destek olmak öncelikli olarak tercihiniz olabilir. Fakat işe yaramadığı durumda evlilik her zaman çocukları tek başına mutlu eden bir birliktelik değildir. Unutmayın, sustuğunuz yerde burada neden kaldın diyecek bir çocuk yaratıyor olabilirsiniz. O yüzden çocuğunuza direkt olarak uygulanan ya da sizinle olan ilişkisinden kaynaklı çocuğunuzun şahit olduğu zorlukları bu açıdan gözden geçirmenizi ve ebeveynliğin en zorlu yerlerinden biri olan bu dönemeçleri çocuğunuzu koruyarak, kendinizi gözeterek ve bu hikayeyi sürdürmek zorunda olmadığınızı bilerek umarım bir çıkışa kavuşturabilirsiniz. Biz bu noktada zorluk yaşatan ebeveynlerin de yanında olmaya hazırız. Fakat dediğim gibi tek koşul yaptıklarının, hatalarının farkında olmaları ve değişmeye gönüllü olmaları. Bu durumda pek çok ebeveyni zorlu durumlardan, öfkeli davranışlardan uzaklaştırabiliyoruz. O zaman aileler ve sistemler rahatlıyor, çocuklar kendilerini tamamen güvende hissederek yola devam ediyor. Fakat bazen terapinin de eksik ve yetersiz kaldığı gerçeklikler olur veya
terapiye rağmen olana bakar ve bunun sizin için yeterli olmadığını fark edersiniz. Eğer öyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız, zorluğun meşrulaştırıldığı bir evliliğin içinde çocuğunuzu büyütmek yerine buna dur dediğiniz bir hikayenin içinde çocuğunuza rehberlik etmeyi seçebilirsiniz. Biz her iki duruma bakmak için de burada sizlere yardım etmeye hazırız. Fakat unutmayın ki çocuğunuzun kaderi sizin seçiminiz olmak zorunda değil.